Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu akşam yine sizlerle birlikteyiz. Sizler için renkli güzel bir örnek çalışması yaptım. Elinizde olan her kalınlıkta bir yünle en az iki renkli ama dilerseniz daha fazla renklerle de çalışabilirsiniz. Ben de sizin için iki renk bebek yünüm ve 3 numara misina şişimle modelin anlatımını yapacağım. Bir tam bir de yarım desen olacak şekilde toplam 17 tane ilmek attım şişime. Örneğin üzerinde gösterecek olursam modelimiz bu tarzda bir balon, kelebekli balon örgü olarak çalıştım. Farklı bir model, özellikle kendim birkaç yerini değiştirerek sizlerle birlikte uygulamak istedim. Harika bir pofudukluğu var. İlmek sayısını da söyleyecek olursam bu şekilde 10 tane ilmekten oluşuyor bir desenim. Onun katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra artı 5 tane ilmek ekliyoruz. Neyle başlarsak sonunu da o şekilde bitirmek için. Yine istediğiniz bir lastik uygulamasını yaptıktan sonra hemen ön yüzden ilk sırayı kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk 5 ilmeği düz olarak örüyorum. Bir tane desenim 10 ilmekten oluşuyordu. İlk 5 tanesini düz olarak bu şekilde örüyoruz. Kalan ikinci beşli bölümün bir tanesini ters olarak örüyorum. Sıradaki 3 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum ve tekrar bir tane ters örüyorum. Böylelikle 10 tane ilmeğimizi örmüş oluyoruz. İlk 5'e düz, ikinci beşliğe de bir ters, 3 ilmeği örmeden al, bir ters olarak bitiriyoruz. Daha sonra yine dediğim gibi kesme şeker mantığıyla neyle başlıyorsak onunla bitireceğiz modeli. Yine 5 adet düz ilmek ile ilk kurulum sıramızı yapıyoruz. İkinci sıra tersine döndüğümde önde düz ördüğüm ilmekleri ters olarak örüyorum. 5 adet tersimiz var. Yine ön yüzde de ters olarak ördüğüm ilmeğimi düz görüldüğü gibi düz olarak örüyorum. Bir düz. Örmeden aldığım ilmekleri burada ters olarak örüyoruz. Sadece ön yüzden örmüyoruz. Arka yüze geldiğimizde bu ilmekleri örüyoruz arkadaşlar. Ve yine ters örüp burada da düz görünen ilmeğimi örüyorum. Nasıl görüyorsak ilmeklerimizi bu şekilde çalışmış oluyoruz. Yine 5 adet tersimi de örüp ikinci sıramı tersinden tamamlıyorum. Yine ön yüze geliyoruz. Burada artık ilk ipimiz bu şekilde ön yüzde göründü. Burası lastikten sonra çalışacağınız ilk sıranız oluyor. Bu işlemi 4 defa yani 8 sıra boyu tekrarlıyoruz. Yine 3. sıramızda 5 ilmek düz örüyorum. Bir ters, 3 ilmeği örmeden sağ şişimize alacağız. Buradaki hiç değişmeyecek arkadaşlar. Ve yine bir ters. Yani ipimiz her zaman ön tarafta önden sarmalı olacak. Yine 5 ilmeğimi düz olarak örüp 3. sıramı da bitiriyorum. Tersine döndüğümüzde ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Tamamını ve gördüğüm gibi. 5 ilmek ters, bir düz, 3 ilmek ters ve bir düz. Yeniden 5 adet tersimi örüyorum ve 4. sıramı burada tamamlıyorum. Toplam 8 sıra boyu ön yüzden 4, arka yüzden 4 olacak şekilde örneğimizin örgüsünü yapıyoruz ve ön yüze geldiğimizde burada bizim 4 adet ipimiz
olacak. Bakın bu şekilde. 9. sıraya geldiğimizde artık yeni rengimizi takmış olup burada farklı bir renge geçiş yapmış oluyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 tane ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Buradaki işlem değişmiyor. Daha sonra ikinci bölüme geliyorum. İkinci beşli bölümüme. Buradaki ilmekleri de yine burada düz olarak öreceğiz. 1, 2 düz ördüm. Üçüncü düzüme geldiğimde bu ikinci beşli grubun tam ortası oluyor. Şişimi 4 tane ipin altından geçirip ilmeğin içinden bir tur çıkartıyorum. Bu çıkarttığım ilmeği tekrar sol şişime yerleştiriyorum. Buradaki ipin sıkılığı modelinizdeki balon görüntüsünü oluşturuyor. Ne kadar gevşek bırakırsanız daha soluk, ne kadar sıkı bir toplama yaparsanız buradaki balon görüntünüz o kadar ortaya çıkar. Daha sonra tekrar 2 düzümü örüyorum ve desenimi burada bitiriyorum. Daha sonra artı 5 ilmeğim zaten düzdü. Onları da düz olarak çalışıp 9. sıramızı bitiriyoruz. Bu sırada dediğim gibi baştan sona tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ortada ipimizin bıraktığımızın tam orta kısmındaki ilmekten buradaki kelebek bağlantımızı yapıyoruz. Şimdi örneğin şöyle bakın, balonluk görüntüsünü göstereyim özellikle. Dediğim gibi burayı gevşek bırakırsanız burası düz bir görüntü oluyor. O da modele aslında güzel bir hava katmıyor. Buradaki toplamayı sıkı yaparsanız buradaki balon görüntüsünü elde edersiniz. Daha sonra tersine döndüğümde ben yeni kuracağım kelebeklerin yerlerini burada örerek oluşturuyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kelebeklerim ilk beşli gruba yerleştireceğiz. O yüzden buraya bir düz, 3 ilmek ters ve bir tane düz örüyorum. Orta bölüm benim kelebekli bölümümdü. Şimdi burasını düz yapacağımız için 5 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Yine kelebek örgüyle başladığım için kelebek örgüyle bitiriyorum. Yine bir düz, 3 ilmek ters ve bir düz örüp ikinci sıramı da bu şekilde bitirmiş oluyorum. İlk 10 sıramızı yaptık. Bu bizim 10. sıramız oluyor. Buradan itibaren yine 8 sıra boyu yeni rengimizde aynı tekrarı yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir adet ters örüyorum. Sıradaki 3 düz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum ve tekrar bir adet ters örüyorum. Yine 5 adet düzümü örüyorum. İkinci bölümde düz örgümüzü yapacağız buraya. Kesme şeker gibi yerlerini çaprazlıyoruz. Yine bir ters ördüm. 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir ters ve kenar ilmeğim. Burada şuna da dikkat edin. Örmeden aldığımız ilmekleri sıkı almayın arkadaşlar. İki tarafı da eşit olabilecek kadar bir tık bol bırakın. Yani kelebeğimizi bağlarken çok da fazla kasmasın. Yine bir ters, 3 ilmeği örmeden alıp bir tane ters örüyorum. Yani buradaki uzatılan ipi çok çok sıkmadan böyle orta kararda bırakıp o şekilde örün. Yine bir ters, 3 ilmeği örmeden aldım. Yine bir ters ve kenar ilmeğimi örüp sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 4 defa kiremit renkli kelebeğimi de çalıştım. Buradan sonra yeniden yeni renge geçiş yapabilirsiniz. Ben hemen ipim burada bağlı olduğu için kremle tutturacağım sizlere göstermek adına. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tersimi düz örüyorum. Hemen yanına ikinci düzümü de örüyorum.
Üçüncü düz ilmeğe geldiğimizde toplama ilmeğimiz oluyor. Alttan batıyorum. 4 tane ipin altından giriyorum. İlmeğimin içinden çıkartıyorum ve onu şişime takıp düz olarak örüyorum. Dediğim gibi buradaki ilmeği gevşek örmeyin. Örebildiğiniz kadar bu şekilde toplayın ki balon görüntünüz daha şık dursun. Yeniden örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonraki bölüme geldim. 8 ve 9. Tam 10. ilmeğimiz. Şöyle alttan girdim, ipi çıkarttım. Tekrar sol şişime yerleştiriyorum alttan aldığım ipi ve arkadaki ilmeği de alarak ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Kelebeğimizi bu şekilde sabitliyoruz ve devamında yine 2 düzümle beraber kenar ilmeğimi örüp modelimizi burada bitiriyoruz. Toplam 20 sıradan oluşan bir örnek ve tamamen bitmiş hali de bu şekilde. Evet, bence çok şık oldu. Bu modelin farklı versiyonları vardı ama bu halini ben çok görmedim açıkçası. Ben de deneye deneye bu hale getirdim. Aslında birkaç versiyonunu denedim. Bir tanesi de güzel durdu ama tam emin olamadım. Onu da çalışıp sizlere yine bir tık farklı versiyonunu da göstermek istiyorum. Gerçekten kamerada göstermeye çalıştığım noktası modelin kabarıklığı. Klasik bildiğimiz balon örgüye bayağı benzedi. Ama kelebek örgüyle de birleşince ortaya farklı bir görsel çıktı. Umarım sizler de beğenir ve uygularsınız. Bu modeli her kalınlıkta bir yünle çalışabilirsiniz. Özellikle bebek battaniyelerinde, bebek yeleklerinde, hırkalarında şahane duracağını düşünüyorum. Ve ayrıca orta kalınlık gibi daha kalın yünlerle de uygulayacak olursanız 4 defa ipimizi sarmaktansa 3 defa sarıp balonunuzu bu şekilde bir tık daha küçültebilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.